Birkaç aydır doğru düzgün uyuyamıyorum. Eskiden hayatım normaldi. 16 yaşında birinden beklenecek düzeyde sosyaldim. Bu sıkıntıları yaşamaya başladıktan sonra içime kapandım. Yavaş yavaş insanlardan uzaklaştım. Sanki içimde bir şey sürekli tetikte. Gevşememe izin vermiyor. Yoruluyorum ama uyuyamıyorum. Çünkü her gece aynı şey oluyor. Tam uykuya dalacakken ya da uykunun arasında pencere camından tık 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 vurma sesi geliyor. Yaşadığımız daire 4. katta ve pencereye kimsenin vurması mümkün değil. Bunu kendime yüzlerce kez söyledim. Yine de her seferinde kalkıp perdeyi araladım ama hiçbir hareket göremedim. Gündüzleri ya da uyanıkken o sesi hiç duymuyorum. Ne zaman uykuya yaklaşsam sanki bir şey bunu fark ediyor ve özellikle o anı bekliyormuş gibi uyumama izin vermiyor. Gözlerimi açtığım anda o sesin kesinlikle pencereden geldiğine emin oluyorum. Mantıksız olduğunu biliyorum ama his çok gerçek. Pencerenin kenarına bir kamera bile yerleştirdim ama görünürde hiçbir şey yoktu. Sonra ilaç kullanmaya başladım. Doktor bunun anksiyete kaynaklı olduğunu söylüyor. İlaçlar sayesinde artık daha rahat uyuyabiliyorum. Ama hala sabah uyandığımda uyku arasında o sesi duymuş olduğumu anımsıyorum. Sanki ben uyurken bile vazgeçmiyor. Bunların hepsi o göl evinde başladı. O gölün olduğu yerde bir piknik alanı var. Geçen yaz ailecek oraya piknik yapmaya gitmiştik. Gölün yakınında masalar, mangal alanları, yürüyüş yolları vardı. İnsan doluydu ama rahatsız edici bir kalabalık yoktu. Herkes kendi halinde vakit geçiriyordu. O gün orada çok keyifli vakit geçirdik. Yemek yedik, dolaştık, sonra göl kenarına indik. Gölün diğer tarafında ağaçların arasına dağılmış birkaç ev vardı. Birbirlerinden uzaklardı. Her biri sanki kendi küçük dünyasının içindeydi. Annemle babam aralarında tam kafa dinlemelik yer, kiralık mı acaba diye konuşuyorlardı. Ben de heveslenip, öyleyse gelelim baba, gerçekten çok güzel görünüyor dedim. Babam, tamam kızım, bir araştırırız. Eğer kiralıksa yıllık izne çıkınca geliriz dedi. Birkaç hafta sonra gerçekten geldik. Bu sefer gölün diğer tarafındaydık. O evlerden birinde bir haftalık tatil için. İlk günü çok net hatırlıyorum. Arabadan indiğimiz an oranın diğer taraftan çok daha güzel olduğunu fark ettim. Ev sanki özellikle yalnız kalmak için oraya yerleştirilmiş gibiydi. Etrafı genişti. Bahçesi vardı ama daha çok doğal bir açıklık gibiydi. Çimenler, ağaçlar ve hemen aşağıda göl vardı. Evi çok beğenmiştik. İçeri girer girmez annem, "Bayıldım ben buraya" dedi. Babam zaten memnundu. Kardeşim direkt odalara koştu. Ben de pencereden göle bakıyordum. Eşyaları bırakır bırakmaz kendimizi dışarı attık. Hava sıcaktı. Dayanamayıp hemen göle girdik. Su beklediğimden daha soğuktu ama temizdi. Uzun süre yüzdük. Yorulunca eve döndük. Eşyaları yerleştirdik, biraz temizlik, duş derken akşam oldu. Yorulmuştuk ama güzel bir yorgunluktu. Akşam yemeğini yerken iyi ki geldik gibi konuşmalar geçti aramızda. Yemekten sonra annem çay demledi. Kapının önündeki masada çayımızı içip keyif yaptık geç saate kadar. Kardeşim hevesli hevesli bir şeyler anlatırken yakınımızda bir yerden anlayamadığım sesler geldi kulağıma. Kardeşimin sözünü kesip sese kulak verdim. Ses sağ taraftaki ağaçların olduğu yönden geliyordu. Sanki birileri yürüyormuş gibiydi. Biraz sonra suya atlama sesleri ve bağırışmalar duyuldu. Ses bir anda yükselince hepimiz irkildik. Ne oluyor, nereden geliyor bu sesler diye birbirimize baktık. Seslerin yakınlığından hemen ağaçların ardındaki tarafta göle girildiği anlaşılıyordu. Babam belki yakındaki köylerden yüzmeye gelmişlerdir dedi. Hava da epey serinlemişti. Çok suya girilecek bir hava yoktu ama gençlerdir deyip geçtik. Çayımızı içip sohbetimize devam ettik ama sesler giderek rahatsız etmeye başladı. Gölden gelen su sesleri, bağırışlar, kahkahalar gecenin sessizliğinde yankılanıyordu. Bir noktadan sonra rahatsız olduk. İyice keyfimiz kaçtı. Annem,
Zaten geç oldu. Hadi içeri girelim artık deyince toparlanıp içeri geçtik. Yorgunluktan hepimiz yatağa attık kendimizi. Ben salonun hemen yanındaki odaya yerleşmiştim. Orada bir yatak ve bir dolap vardı. Kardeşim de annemlerle beraber diğer odada kalıyordu. Yattıktan sonra bir süre dışarıdan sesler gelmeye devam etti. Pencere kapalı olduğu için ses çok inceden geliyordu. Ama orada birilerinin olması rahatsız hissettiriyordu. Bir müddet sonra seslerin kesildiğini fark ettim. Sonra o yorgunlukla mışıl mışıl uyumuşum. En son o kadar rahat uyuyabildiğim gece o geceydi sanırım. Ertesi sabah uyandığımda annem çoktan kahvaltıyı hazırlamıştı. Kapının önünde kahvaltımızı yaptıktan sonra kardeşim Tuğberk'le göle yüzmeye gittik. O günün çoğunu gölde yüzerek, zaman zaman dinlenerek geçirdik. Akşam üzere hep beraber kısa bir yürüyüş yaptık. Sonrası yine yemek ve çay faslı. O akşam kapının önünde çok fazla kalmadık. Saat kaçtı tam hatırlamıyorum ama kardeşimin yatmış olduğunu hatırlıyorum. Annemle babam içeride bir şeyler izlerken ben de odada arkadaşımla görüntülü konuşuyordum. Uzun bir süre arkadaşıma ortamı ve neler yaptığımızı anlattım. Konuşmamız devam ederken kendime bir kahve yapıp kapının önüne çıktım. O sırada annemler hala içeride televizyon izliyorlardı. Arkadaşımla konuşurken gölden yine sesler gelmeye başladı. Önceki gece olduğu gibi sudan gelen çırpınma sesleri, gülüşmeler, bağırışmalar yankılanıyordu. Ben de arkadaşıma dün gece de geldiler diye durumu anlatıyordum. Anlatırken karşıdaki ağaçların oradan birinin geçtiğini gördüm. Anlık bir görüntüydü. Biri sanki sağ taraftaki ağaçların olduğu yerden hızlıca sol tarafa geçti. Karanlıktan net göremedim ama orada birinin olduğu belliydi. Arka taraftan bağırışma sesleri gelmeye devam ediyordu. Buraya kadar geldiler diye söylenerek yerimden kalktım. Tedirgin olduğumdan dolayı sesim biraz fazla çıkmış olacak ki babam ne oluyor diye kapıya çıktı. Ben de o sırada telefonu kapattım ve babama birini gördüğümü söyledim. Babam sinirlenmiş bir şekilde "Bu ne böyle her gece her gece, hayvan gibi bağırıyorlar" diye söylenerek göle doğru yürümeye başladı. Sonra annem de çıktı. O tarafa gitmesin diye babama sesleniyorduk. Belli ki orada kalabalık bir grup vardı. Bir şey olacağından korktuk. Babam geri dönüp "Siz geçin içeri, ben gidip uyaracağım şunları" dedi. İkimiz de gitmesin diye ısrar ettik. Ama babam buraya kadar gelmişler diye söylenip duruyordu. Eve girip elinde bir şeyle tekrar gölün yanına kadar yürüdü. Seslerin geldiği tarafa doğru bir iki adım attıktan sonra "Gidin buradan" diye bağırarak bir iki el ateş etti. Biz de kapının önünde tedirgin halde bekliyor, o tarafa yaklaşmasın diye sesleniyorduk. Babamın daha fazla gitmesine gerek kalmadı. Sesler bir anda azaldı ve uzaklaşmaya başladı. Artık sadece babamın yükselen sesi duyuluyordu. Sinirli olduğu için ve sanırım iyice korksunlar da bir daha gelmesinler diye bayağı bir bağırdı arkalarından. Hepimiz içeri girince rahatlamıştım ama hala ellerim titriyordu. Babam içeride de biraz söylendikten sonra sakinleşti. Sonra tedirgin olmayalım diye bizi rahatlatmaya çalıştı. Neyse ki Tuğberk bunların hiçbirini duymamıştı. Onların yattığı oda daha arka tarafta kalıyordu. Oraya çok ses gitmedi herhalde. Gece odaya geçip yatağıma yattığımda ister istemez kulağımı kabartıyordum. Tekrar gelirler diye bir korku düşmüştü içime. Neyse ki korktuğum olmadı ama birkaç defa rüzgarın çıkardığı tıkırtılara uyandım. Yatağım pencerenin hemen kenarındaydı. İster istemez ses duyunca bakma ihtiyacı hissediyordum. Perdeyi tamamen aralamaya cesaret edemedim. Köşesinden baktığımda da kimseyi görmedim. Sabah uyandığımda ilk olarak pencereden baktım. Annemle babam orada durmuş, kafa kafaya bir şeyler konuşuyorlardı. Elimi yüzümü yıkadıktan sonra ben de yanlarına gittim. Gördüğüm şey karşısında bir an kala kaldım. Ev sağından soluna doğru yarım daire şeklinde boyanmıştı. Durup anlamaya çalıştım. Sonra "Resmen evi işaretlemişler" dedim şaşkınlıkla. Annemle babam "Gece gelen serseriler yaptı herhalde" diye konuşuyorlardı aralarında. Gece tıkırtılar duydum. Rüzgar sesi değilmiş demek ki dedim. Babam "Korkmayın,
Ben icabına bakacağım bugün dedi. Bizi telaşlandırmamaya çalışıyordu ama rahatsızlığı yüzünden okunuyordu. O gün babam birkaç kere telefon görüşmesi yaptı. Kimi aradı, ne konuştu anlamamıştım. Ama bu durumla alakalı olduğunu sezmiştim hareketlerinden. Gün içinde yine yürüyüş, yemek, yüzme derken kafamız dağıldı. Akşam da dışarıda fazla oturmadık. İçeride müzik dinleyip oyun oynayarak vakit geçirdik. Babam arada bir hava alma bahanesiyle kapıya çıkıp dışarıyı kontrol etti. Her şey yolunda gibi görünüyordu. Gece yine geç saatlere kadar arkadaşımla görüntülü konuştuk. Yatmadan önce pencereden bakıp kapının önünü kontrol ettim. Ters giden bir şey yoktu. Ama uyuduktan sonra bir iki kere yine tıkırtılara uyandım. Birilerinin gelmiş olmasından korkup yatağın içinde doğruldum. Biraz bekledikten sonra perdeyi aralayıp baktım. Dışarıda sadece karanlık vardı. Herhangi bir hareket görünmüyordu. Sonra yine yatağa uzandım. Tam uyuyacakken o sesi duydum. Camdan gelen tek bir tık sesi. Duyar duymaz yerimden fırladım. Biri cama mı vurmuştu emin olamıyordum. Bir müddet yerimde öylece bekledim. Tekrar etmeyince usulca perdeyi araladım. Kimse görünmüyordu. Ama evin önünde yerde duran karaltılar çarptı gözüme. Kapının önündeki alan boştu normalde. Yerde bir şeyler bıraktığımızı hatırlamıyordum. Karanlıktan ne oldukları anlaşılmıyordu. Bakıp ne olduğunu anlamaya, bir şey bırakıp bırakmadığımızı hatırlamaya çalıştım. Geç saate kadar uyku tutmadı. Gece gece bizimkileri de uyandırmak istemedim. O gece yalnızca birkaç saat uyuyabildim. Sabah uyandığımda hava yeni aydınlanmaya başlıyordu. Evin içi sessizdi. Bizimkiler daha kalkmamıştı. Huzursuz olduğum için uyanmıştım. Kapının önünde kalmıştı aklım. Önce pencereden baktım. Gerçekten de yerde bir şeyler vardı. İlk bakışta çimento torbasına benzettim. Sonra dayanamayıp dışarı çıktım. Yerde birkaç tane çuval duruyordu. İçleri yarıya kadar doluydu ama ağızları bağlanmamıştı. Biri gelip rastgele sağa sola atıp gitmişti sanki. Çuvallardan birini alıp içine baktım. Toprak doluydu. Diğerlerini de kontrol ettim. Hepsinin içinde sadece toprak vardı. Etrafıma baktım. Ne bir ses ne de bir hareket vardı. Kim ne diye toprak dolu çuvalları kapımıza bırakır, akıl alır gibi değildi. Yine o serserilerin yapmış olduğunu düşündüm. Ama neden toprak bıraktılar, bundaki amaç neydi, aklım almadı. Elimdeki çuvalı fırlatıp anneme seslendim. Annem biraz sonra yanıma geldi. Ardından da babam. Bu çuvallar kapının önüne bırakılmış dedim. Açıp baktılar. Onlar da ne diyeceğini bilemedi. Kahvaltıda bu konu üstü kapalı konuşuldu. Annem iyice tedirgin olduğunu söyledi. Babam arayıp şikayet edeceğini söyledi. Ben hiçbir şey söylemedim. Korkmuştum ama orayı bırakıp dönmek de gelmiyordu içimden. Kardeşim zaten hiçbir şeyin farkında değildi. Keyfi gayet yerindeydi. Akıllarınca korkutmaya çalışıyorlar dedi babam. Ona göre gelip bize bir şey yapacak olsalardı yaparlardı zaten. Amaçları huzur kaçırmak diye düşünüyordu. Kaçırmışlardı da. Babam evi kiraladığı kişiyi arayacağını söyledi. Bize de dolaşırken fazla uzaklaşmamamızı söyledi. O gün Tuğberk'le göle yüzmeye gittiğimizde gölün kenarındaki çamurlu olan kısımda bir sürü ayak izi gördüm. İzleri görünce keyfim kaçtı. Göle girmeyip kenarda oturdum ve kardeşim çıkana kadar da başında bekledim. O eve doğru giderken ben biraz gölün kenarında yürüyeceğimi söyledim. Amacım o kişilerin göle girdikleri yeri görmekti. Sesleri duyduğumuz yöne doğru ilerledim. Ağaçların arka tarafındaki açıklık alana geldiğimde kimse yoktu. Her tarafı gezip baktım. Etrafta bırakılmış bir eşya ya da içecek kutusu gibi şeyler de görünmüyordu. Sonra oradan göle doğru baktım. Gölün suyu o kısımdan itibaren çok koyu göründü gözüme. Yaklaşıp kenarına kadar geldiğimde suyun gerçekten de kararmış olduğunu fark ettim. O kadar garipti ki suyun o taraftaki kısmı çürümüş gibi görünüyordu. Ayağımın ucuyla suya bastığımda yerin yumuşaklığını hissettim. Su pis ve çamurluydu. Ayağımı çekip bu kez bir sopa daldırdım suya.
Suyun içi sanki bataklıktı. Burada nasıl suya girdiler diye düşündüm. Ortamın sessizliği ve görüntüsü içime bir sıkıntı düşürmüştü. Eve gidip babamı çağırdım. Onunla beraber tekrar oraya gittik. Babam da görünce şaşırdı. Eğilip suya baktı. Sopayla bir iki kere kontrol etti. Burası batak gibi, burada yüzülmez ki deyip etrafına baktı. Ama sesler buradan geliyordu dedim. Sesimin yarısı içime kaçmıştı. Babam beni yatıştırmaya çalışır gibi, demek ki daha uzaktaydılar. Gece sessizliğinde bize yakın gibi gelmiş olabilir dedi. Söylediği mantıklıydı ama nedense buna içten inanamadım. O akşam da dışarıda oturmadık. Gece geç saate kadar içeride vakit geçirdik. Tuğberk koltukta uyuyakalınca annem onu yatırmaya gitti. Biz de babamla biraz sohbet ettik. Babam evi kiralayan adamla konuşmuş. Adam daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söylemiş. O da muhtemelen yakın köylerden gelmişlerdir demiş. Babam durumu bildirdiğini de söyledi. Sanırım direkt bir saldırı olmadığı için tam olarak ne olduğunu anlayamamışlar. Tekrar ederse arayın demişler. En azından durumu bildirdik diye rahatlamıştım. Aslında evi ve çevreyi çok beğenmiş, çok da güzel vakit geçirmiştik. Bu tatsız olay dışında bir sıkıntımız yoktu. Her ne kadar tedirginlik yaşasak da tatilin tadını çıkarmalıydık. Zaten birkaç güne döneceğiz baba. Bak 2 gecedir gölden sesler de gelmiyor dedim. Onun da biraz rahatlamasını istiyordum. Konuşma bittikten sonra çektiğimiz fotoğraf ve videolara baktık. Sonra ben odaya geçtim. Yatağa uzandıktan sonra gözümün önüne gölün o çürümüş görüntüsü gelip durdu. Kendi kendime daha uzaktaydılar, oradan göle girilmez diye tekrar ediyordum. Düşünürken uykuya dalmışım. Uzun uzun rüyalar gördüm. En son gölün üzerinde bir kayıkla gezdiğimi görüyordum. Rüyamda uzaklardan bağırışmalar duyuluyordu. Gölün ortasında kayığın içinden göl evine doğru baktığımı hatırlıyorum. Sanki evde bir şey olmuştu. Ben ise gölün ortasında kayığın içinde kalmış, ilerleyemiyordum. Sonra o sesler daha gerçek gelmeye başladı. Seslerin gerçek olduğunu, hala uyuyor olduğumu anladım. Gözlerimi bir anda açıp sese kulak verdim. Ses uzaktan, derinden geliyordu. Vücudum buz gibi olmuştu. Başım ve bedenim yumuşak ve ıslak bir zeminin üzerindeydi. Kendime gelmeye, nerede olduğumu anlamaya çalışıyordum. Yatakta olmadığımı anlayınca vücudumu ani bir hareketle doğrultup yerimden fırladım. Kendimi bir anda belime kadar suyun içine batmış halde buldum. O anı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Bir kabusun içinde gibiydim. Göldeydim ama oraya nasıl gelmiştim bilmiyordum. Ayaklarım yumuşak bir çamurun içinde batıyor gibiydi. Bağırarak kendimi suyun dışına atmaya çalıştım. Ama ayaklarım yapışmış gibiydi sanki. Bir an o suyun içinden çıkamayacağımı sandım. Çığlık çığlığa bağırmaya başladım. Ama zaten bir iki adım vardı önümde ve kıyıdaydım. Sonra babamı gördüğümü hatırlıyorum. Elimden tutup beni iyice suyun dışına doğru çekti. Gölün kenarına yığılıverdim. Orada ne kadar kaldık bilmiyorum. Babam beni ayağa kaldırarak sakinleştirmeye çalıştı. Babamın kolunda yürürken gölün o çürümüş gibi görünen suyundan çıktığımı anladım. Kapının önüne kadar geldiğimizde evin önünü aydınlanmış buldum. Kapının önündeki bütün lambalar yanıyordu. Annem ağlayan kardeşimi sakinleştirmeye çalışıyordu. Beni görünce hemen yanıma koştu. Hep bir ağızdan "Gölde ne işin vardı, neden gittin?" gibi sorular soruyorlardı. Kapının önündeki masanın yanına oturdum. Biraz kendime geldikten sonra "Bilmiyorum, yatağımda uyuyordum, oraya nasıl gittiğimi bilmiyorum." dedim. Sonra içeri girip sıcak bir duş aldım. Annem giyinmeme yardım ederken beni nasıl bulduklarını anlattı. Uyuyorlarken Tuğberk'in bağırışlarına uyanmışlar. Tuğberk yatağın kenarındaki pencereye tık tık vurulduğunu duymuş. Perdenin açık kenarından beni görmüş. Pencerenin dışında cama dayanmış bir şekilde duruyormuşum. Gözlerim kocaman açıkmış. Tuğberk korkup bağırmaya başlayınca annemler uyanmış. "Ablam orada, bana bakıyor." diyerek pencereyi işaret etmiş. Annem hemen pencereye bakmış
ama kimseyi görememiş. Yerinden fırlayıp önce odama, sonra da evin her yerine bakmışlar. Beni bulamayınca dışarı çıkmışlar. Babam da çığlık sesimi duyup hemen yanıma koşmuş. Bunları duyunca titrek bir sesle "Ben uyuyordum. Sonra gölün kenarında uyandım. Başka hiçbir şey hatırlamıyorum anne. Gerçekten beni mi görmüş?" diye sordum şaşkınlıkla. Annem bir yorum yapamadı. Sadece bizi sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Tuğberk de korkmuştu. Gitmek istediğini söyleyip ağlıyordu. Annem sabah gideceğimizi söyleyerek onu sakinleştirdi. Sonra uyuttu. Ben de salondaki koltuğa uzanıp biraz uyudum. Annemle babam hiç uyumamışlar. Sabah uyandığımda ikisi de koltukta oturuyordu. Sabah bir şeyler yedikten sonra hemen eşyalarımızı topladık. Biz toplanırken Tuğberk kapının önünde top oynuyordu. Bavulumu kapının önüne çıkardığım sırada onu ortalarda göremedim. Tuğberk diye bağırdım. Biraz sonra buradayım diye seslendi. Evin arka tarafından geliyordu sesi. Oraya doğru koştum. Evin arkasına doğru giden tarafta odunluk gibi küçük, tahtadan yapılma bir yer vardı. Tuğberk oranın kapısının önünde durmuş, içeri doğru bakıyordu. Yanına gidip "Ne yapıyorsun burada?" diye sordum. "Buradan duman geliyordu." deyip içeriği işaret etti. Odunluğun içine baktım. Yerde duran eşyalar gördüm. Eski püskü kıyafetler toz ve kül içinde yerdeydi. Neredeyse bir bavula sığacak kadar kıyafet vardı. Sanki hepsi yakılmış, tamamen küle dönmeden üzerine kum dökülerek söndürülmüş gibiydi. Simsiyah is içerisinde az bir kısmı kırmızı kalabilmiş bir kazak, koyu renkli gibi görünen büyük beden pantolonlar, yarı yanmış örme çoraplar, patikler ve kazaklar. Hepsi daha yeni sönmüş gibi duruyorlardı. "Bunlar ne böyle?" diye afalladım. Tuğberk'i elinden çekerek oradan uzaklaştırdım. Çıkarken anneme odunluğu gösterdim. "Bunu da mı onlar yapmış?" diye mırıldandı. "Onlar kim?" diye sorguladım içimden. Kimseyi görmemiştik ki. Sadece sesler duyduk. Sonra bir sürü garip şey oldu. Birileri cama vurdu. Kapının önünde tuhaf şeyler bulduk. En önemlisi ben o gece gölün kenarına nasıl gittim? Tuğberk'in gördüğü kişi gerçekten ben miydim? Aklımdan bunlar geçiyordu. Ama sadece bilmiyorum diyebildim. Annem de "Bırak boş ver, çıkıp gidelim buradan." diye karşılık verdi. Ardından arabamıza atlayıp eve geri döndük. O gecenin etkisini atlatmam uzun sürdü. Her gece rüyamda gölün kenarında olduğumu, bazen de tamamen suya battığımı gördüm. Camdan gelen tık tık sesi ise hala uykularımı bölüyor. Ve bir gün tekrar o gölün kenarında uyanacağımdan korkuyorum.